Ondan sonra kan testi hala sonuçlanmadı. Kan testi hala sonuçlanmadı ama yarın büyük ihtimal hepsi sonuçlanır. Belki bir sonraki videoda. Şu an yaklaşık 16 hafta oldu pushlayalı. Çok da uzun tutmamaya çalışıyorum sizi sıkmamak için. Onun yanı sıra kaybettiğimiz dur bir kardeşim. Ciddi manada bir doluluk. Hay amına koyayım ya. Tam olarak istediğim gibi gitti yani bu zamana kadar her şey. Şu an evet. Yine o meşhur mutfaktayız. Memlekete döndük. Düzenimize döndük. Çıtırdan. Şunu şuraya koyayım. Birazcık konuşalım. Şimdi sabah saat 7. Nasılız? İyiyiz hocam. Fena değiliz. Bugün biraz bir mutsuz uyandık ya. Neden bilmiyorum. Bugün modumuz biraz düşük. Belki az uyuduk diye olabilir. Tabii ki de gün böyle devam edecek anlamına gelmiyor. Kendimize geleceğiz. İnşallah. Şimdi memlekete döndük. Şu ışıkları kapatayım. Sinirim kalkıyor. Şimdi memlekete döndük tekrardan. Bugün ayın 5'i. Pazartesi günündeyiz. Cuma günü döndüm. İlk gün dayanamadım. Bir kol idmanı attık. Aslında yapmamam gerekiyordu ama sonraki 2 gün off verdim. Düzene tekrardan dönmeye çalışıyorum. 15 gündür ne kardiyo yaptım, ne öğün attım, ne haplarımı düzenli aldım. Koruyucular ve vitaminlerden bahsediyorum. Yani herhangi bir şey çok düzenli yapamadım orada. Yapmadım açıkçası. Birazcık da salmak istedim çünkü ne zaman bir yere gitsek hep böyle kendimi tutmaya çalışıyordum. Amerika'da gerçekten saldım yani. Bütün düzeni birazcık böyle karambole attım bilerek. Benim için de iyi oldu yani. Tatil gibi olmuş oldu. Keza olabildiğince de içerik ürettik. İdmanları hiç kesmedik. İdmanı zaten büyük ihtimalle nereye gidersem gideyim kesmem. Benim için güzeldi. 15 gün çok fazla şey öğrendim. Benim için de tabii güzel gelişmeler oldu. Onlar hakkında da bahsederiz. Şimdi bugün kan testi vereceğiz. Aslında kan testi vermek için kötü bir zaman. Niye? Çünkü 15 gün boyunca diyetin içinden geçtikten sonra kan testi vermek ve işte çok her şeyi düzenli yapmadığımız zaman kan testi vermek akut olarak değerlerde bir çıtır oynama yapabilir diye düşünüyorum. Ama bunu vermem gerekiyor çünkü düzenli olarak her 8-9 haftada bir veriyorum. Amerika'dan önceki ay vermiştim. Şimdi de vakti geldi. Bu peki test sonucu bize neyi gösterecek? Buradaki değerlere göre aslında push phase'i yani art of mass'i bizim deyimimizde daha ne kadar sürdüreceğiz onu anlayacağız. Büyük ihtimalle bir 5 hafta daha sürdürürüm. Çünkü daha hala yolumuz var, yerimiz var. İştahım yerinde açıkçası. Yerindeydi diyeyim daha doğrusu. Bu 15 günden sonra çok kötüydü. Ama ondan öncesi çok iyiydi. Ya özellikle Amerika'dan geldikten sonra Amerika'da zaten full yani sindirimim çok kötüydü. Özellikle son 10 gün falan bayağı artık yemek görmek istemiyordum. Evet, geldiğimden beri 3 gündür de iştahım hiç yok. Zorla yiyorum. Ama tabii bunlar geçici şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani kötü beslendiğim için orada birazcık sistemi şaşırttık. O yüzden burada mevzu kendine gelecektir. Kan testini vereceğiz. Kan testine göre daha ne kadar gideceğiz onu anlayacağız. Amerika'da kilo vermişiz. Amerika'dan döndüğümde 148 kilo çıktım. Daha da aşağı olabilirim aslında. Ama bayağı bir kilo vermişiz. 5 kilo gibi. Şimdiki hedefimiz tabii bu kiloyu verdik ama vücut kompozisyonunda pozitif anlamda değişmeler olmadı. Tam tersi sulandık, yağlandık. Yani olabilecek en kötü senaryo. Üniversitedeyken de sınav haftaları her zaman kilo verir ve yağlanırdım. Bu da onun gibi bir şey oldu. Şimdiki hedefimiz eski kilomuza tekrardan çıkıp ama tabii öncelikle birazcık buralarda kalıp görüntüyü değiştirip sonrasında tekrardan eski kiloma çıkmaya çalışacağım. İştah da tabii kendine gelecek. Keza 15 gün kardiyo da hiç yapmadım. Şu an kardiyoları da tekrardan ekledim. Kardiyo ve adım hiç atmadım orada. Hiç saymadım. Burada gene tekrardan artı 10K adım ve 30 dakikalık kardiyomuzu ekledim. O da bana bayağı iyi geldi açıkçası. Durum bu. İyice anlatırız. Unuttuğum bir şey var mı? Yok. Şimdi birazcık su içelim. Kan testlerinden önce su içmek önemli. Hem değerlerin doğruluğu için hem de idrar testi verecekseniz işleyebilmeniz için önemli olduğunu düşünüyorum. Birazcık elektrolit atalım. Bu arada Ahmet hala orada kaldı. Ahmet'i döndüremedik. O yüzden çekimlere Ahmet'siz devam edeceğiz.
Ahmet, abi ben Amerika'yı çok sevdim. Biraz daha kalayım dedi. Al kardeşim dedim ben de. Şimdi sabahları aldığım uyanır uyanmaz Tadafinil 5 miligram alıyorum. Bunun birçok faydası var. Aynı zamanda tansiyonumu da düzeltiyor. Ve düzenli kullanımda da antrenman performansına da pump'ına da bayağı etkisi var. Ufak bir tiroid desteği. Sonra Telvis alıyorum. Telvis de tansiyon için aldığımız bir şey. Ve daha birçok faydası da var. Şu an 5000 kaloriyle başladım. Bu civarda tutarım kaloriyi. Üstüne çok çıkmayız. Altına da düşmeyiz. Burada birazcık kendimize gelip sonrasında tekrardan pushlarız. Bu arada jet lag ciddi manada gerçek bir şey. Yani özellikle dönüşte gittiğimizde de olmuştu bana ama dönüşte yani bugün biraz daha iyiyim. Hala var tabii ki de hissediyorum. Ama gerçekten insanı böyle sarhoş gibi eden bir dalga. Yani ne uyku uyuyabildim ne bir şey yapabildim. Çok kötüydü. Dün biraz uyudum. Biraz dediğimde 6 saat falan. Kan şekerimiz 86. 5000 kalori. Mükemmel. Bir de dün off day'di ona rağmen. Gayet iyi. I like it, I like it. Çok fazla konuşacak şey var. Umarım gün içinde hepsini konuşuruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hop kalk bakalım şöyle. Normalde ilk öğünde yumurta yiyorum. Ama yanıma almam gerekiyor öğünü ki direkt arabada çıkar çıkmaz hastaneden yiyeyim. Yoksa çok zaman kaybederiz ve diğer öğünler yetişmez antrenmana. Yeteri kadar yemeden gideriz. O yüzden rice cream yapacağız. Şöyle güzel bir kamera açısı yakalayamıyorum ya şu mutfakta. Meşhur şeker kaplar. Emre başta da bunlardan görebilirsiniz. Very very muffin. Rice cream'imiz. Oha 140 gram çıktı ya. 150 yiyecektik 140 yiyeceğiz mecbur. Üzücü. Ya bunun bir kokusu başka ya. Bunun kokusu bir başka ya. Bunun kokusu bir başka ya. Bunu bir mikrodalgaya atış sekansı yapalım. Sonra 1 dakikada bir karıştıralım. Sonrasında bunun üstüne whey drip koyacağız. Şimdi whey drip yaparkenki taktiği söylüyorum. Whey drip, Türkçe bir şey bulmak lazım. Koyduğunuz protein tozu kadar su koyacaksınız abi. Sırrı bu. Whey protein çok anat. Benim favori biliyorsunuz. Siteye de bu arada bir ton ürün gelmiş lansman 15 günde. Gene kaçırdık hepsini. Bugün deneyeceğiz. Şu an lansmandaki ürünlerden ekstra bir indirimli şekilde faydalanmak için Alafon kodunu kullanabilirsiniz. Elim sığmıyor artık. 50 gram. Selamünaleyküm. Koyuyoruz suyumuzu. Biraz fazla koyduk. Karıştırıyoruz. O sırada şuna bir çilek aksiyonu yapalım. Güzel. Çileğimizi de koyduk. Whey drip'imizi de koyuyoruz. Sonra günün öğünlerinden pilavı ve tavuğu hazırlayıp çıkıyoruz abi. Bugün itiş günü. O yüzden iyi yememiz lazım. İyi. Fena uyumuşuz. Felfecir uyumuşuz. Kan testinden geldikten sonra direkt yattım. Bir 3 saat kadar falan uyumuşum. Şimdi burada ne var abi? İndir aşağı. Normalde sabah yediğim öğün var. Onu antrenmandan önce yiyorum. Normalde antrenmandan önce ekmek yemeyi çok sevmiyorum. Çünkü sindirimi pirinç kadar rahat değil. Ama bugün mecburen böyle bir şey yapacağız. Bir tane yumurta tam. Yaklaşık 10 tane de beyaz var. 330 gram kadar falan beyaz vardı takribi. Ve birazcık karpuz. Karpuzun tadından dolayı yiyorum. Herhangi bir ekstrası yok. Yani şu yaz ayında karpuzdan korkulmaz abi. Çok iyi. Bunu yiyeceğiz. Intra'ya hazırlayıp antrenmana gideriz. Herhalde bir buçuk saatte falan sindiririm. Saat 1:30. 3'te idmandayız abi. Selamünaleyküm.
Geldik gene tapınaktayız. Birazcık kestirdik dediğim gibi. Öğünümüzü yedik geldik. Bitiş günü yapacağız. Gücümüzü deneyeceğiz. Çünkü birazcık hasta gibiydim dediğim gibi Amerika'dan geldikten sonra. O yüzden ne kadar iyileşmişimdir bilemiyorum. Bakacağız bugün bench press'te bir anlayacağız kendimizi. Eğer baktık hala kötüyüz. Belki ekstra 1-2 gün daha off veririm gibime geliyor. Amerika'dan geldik. Genel bir yorum yapmak gerekirse. Güzeldi, iyi vakit geçirdik kesinlikle. Kevinler sağ olsun, Baran abiler sağ olsun bizi orada çok iyi ağırladılar. Güzel bir macera oldu bizim için. İlk defa da görmüş olduk Amerika'yı. Yani yerleşir miyim? İleride açıkçası çok soru işareti kafamda. Çünkü kültürler çok farklı ama imkanlar tabii ki de çok yüksek. Yani salonlar olsun. Zaten çektiğimiz videolardaki salonları gördünüz arkadaşlar. Mükemmel. Hepsi alet bazında olsun, ortamlar olsun, imkanlar olsun, marketteki ürünler olsun. Her şeyin imkanı çok iyi. Oh, wow, wow, wow. Oğlum bu yüz ne ya? Gel otur. Oğlum bu yüzü ne? Ne olmuş ya? Adam 15 günde neler oluyor? Sen yerken biz de kamera koyup bu hale geldik. Oğlum bayağı çökmüşsün ha. Biraz Şu an var ya, aklıma şey geldi seni böyle görünce. Viyana hazırlığı. Hafif hafif ona benziyorsun ya. Sakalla kesmişsin. O anlara gittim birazcık. Bacakların mı ağrıyor? Evet. Niye dayıcım? Bacak çalıştı. Dün mü? Cumartesi ya ama daha yeni geldik. Sende ne var ne yok? İyi dayıcım geldik. Amerika sekansı. Amerika sekansını bitirdik. Ondan bahsediyordum. Siz burada nasılsınız? İyi çok şükür. Ahmet'i bırakmışsın orada. Ahmet'i nerede? kovdum kanka. Ahmet artık Amerika'da bıraktım. Kovdum Ahmet'i. Yolumuz... Bu arada Ahmet yok ha. Onu söyledim mi bilmiyorum videonun başında ama Ahmet yok. Gökhan'la beraberiz. Ahmet'ciğim bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Nasıl gidiyor hocam? İyi hocam bir sıkıntı yok. Kaç Yani hafta, diye- kaç weeks atlıyoruz? Yani tahmini 7-8, 6 İngiltere'ye gidilirse 6'dan az kaldı. Ama bilmiyorum yani. Nasıl? Shaker değiştirmişiz, hayırdır? Değişiyor mu Ha, öyle mi? Ben böyle şeyler ben değilim. Bende varsa büyük oluyor da Halil'de unutmuşum onu. Ha, bu su için mi? Ha, su da. Ha, pire için sandım ben. Bu senin neyin edecek oğlum? Yolda gelirken içim diye aldım daha çok yani. Kaç hafta yani Fransa'ya? Fransa'ya 8 hafta, yani bu haftayla birlikte 8 var. İngiltere'de 6 var ama İngiltere'ye gider miyiz bilmiyorum. Yani. Vizesine başvurmak lazım falan şimdi. Biraz yavaşlamışsın ama sanki. Biraz yorgunluk geldi mi Var içtin? var evet. Bir de dediğim gibi şu Delay gelmiş bacağımın yani. ağrısı var. Bir de ufak bir kalçamda çok ufak bir ödem var. Orada bir halsizlik yapmış olabilir yani. Gece uyutmadı zaten biraz beni. Az uyudum yani. Ondan dolayı. İdmanlar nasıl gidiyor? Fena değil. İdmanlar güzel ya. Onda bir sıkıntı yok. Ama ufak halsizlik gelmeye başladı. Gücün düştü mü çok? Yani öyle çok abartı bir gücümün düştüğünü düşünmüyorum ya. 500 mü? 500, 600'dü. Biraz düşmüyordu. 500'e düşürdüm şimdi. Yani bir 3-4 gündür 500 yiyorum. Ama proteini bayağı biraz daha arttırmış olabilirim belki. Yani yiyorum. Yine kalori vardır benim bayağı. Yani. Vardır yani 4000-4500 vardır. Yağ çok az alıyorum sadece. Öyle mi? Çok az alıyorum. Kıymadan geliyor. Ya et yiyorum ama et de bayağı yağsız. Sadece bir 20 gram falan bir fıstık ezmesi, 30 badem yiyordum. O da bitince fıstık ezmesi. Sabah bir 20 gram, belki son öğünde bir de 10-20 grama da o gün pişirme bağlı, psikolojime bağlı. Ha, duruma göre onu da mı yemiyorsun yani? Yani evet, normalde yemiyorum hatta son öğünde ama hani bazen baktım o gün çok şeyse ya da o tatlı yapıyorum ya. Hani ihtiyacım var gibi hissedersem tatlıya koyuyorum 10 gram 20 gram da, yoksa da koymuyorum, çok aramıyorum. Şey yapıyor musun refeed falan? En son ne zaman Yani yediniz? bu hafta hiç yemedim ya. Önceki hafta yedin mi? Ondan önceki hafta yedim. Her hafta bir gün yiyorsun ha? Bir ya da iki, hatta off günlerde mesela 5 öğün ya 4 öğün yapıyordum off günde ben genelde. Hı hı. Son öğünde genelde et öğününün yanına net patates ve ekmek çok koydum yani. Yani o şekilde yedim. Yani tabii ki de çok ekstra bir kalori almamışımdır. 500 kalori falan belki fazla almışımdır. Maksimum odur çünkü çok ekstra bir şey yemedim. Bir gün maça gittik zaten. O gün geldim maçtan, sen basket maçına gelecektin, neler görmen lazım basket maçı. O gün yemediniz ama değil mi? O gün dışarıda yemedim de evde yedim de mecbur eve gittim. Sabah uyandım zaten 119 mu ne uyandım. Kardiyo yaptım geldim 117'lerin altındaydım. Kahvaltı yaptım bir gittim bir geri geldim 116,5. Bana sorsan sen burada kimse yok. Gökhan'a bakıyorum var mı diye de yok. Bir basket maçı oynadık, görmen lazım. Evet, basketbol oynamış olmaz şaşırttı beni. Niye böyle bir şey denedi? Ben asla denemezdim. Ama oynattılar mecbur beni. Ya sakatlansam bir şey olsa? Zaten ufaktan buram Speedy var ya, Speedy'yi tanıyor musun? Speedy Gonzales. Çocuk çok iyi, tam rakipteydi. Normalde ben çok savunmuyordum da oyunun ortalarına doğru ikinci böyle o birebirde karşıma geldi. Ben şimdi normalde çok hızlıyım geçmişte. Şimdi bir defa geçti beni, bir daha geldim karşısına. Bir defa daha geçti, bir daha geldim. Çocuk üçüncüde de geçti. Böyle tam
yapıyordum, baktım tak buram gidiyor gibi oldu, bıraktım, sonra biraz yavaş aldım. Evet, sıkıntı zaten bu arada. Kanka Bir şey yani olabilirdi işte yani. kondisyon olarak hiç zorlamadım. Çok diyet yapıyorum şu an, kardiyolar falan var ya, kondisyon hiç zorlamadı. Ama sıkıntı şurada, vücudun artık hani bazı hareketleri hiç uyumu yok. Ani Bir de hiç frenleme yapma- ha, frenleme hiç hareketleri yapmamış. çok büyük Aynen. sıkıntı. Zıplama, bir anda aynen, durma çaprazı falan. arttırabilme ihtimali çok yüksek. Ufak ben böyle şuranı sezdim direkt zaten, hani Sağ olun. sonra dinlendim biraz. Harun abi dedim sen gir. Harun abi oynadı yerime falan. Ama yine tamamladım, güzeldi yani, keyifliydi, özlemişim bir öyle hani bir şey. O gün mü yedin en son? Galiba o gün yedim ya, ondan sonra yemedim bir daha. Sadece ama evde yiyorsun değil mi? Yani en son senle yedik ya dışarıda, biliyor musun? Ta o zaman yedim. Harbi yani, mi? Evet, dışarıda Oha. hiçbir şey yemedim ya. 1,5 ay öncesi. Belki daha fazla olmuştur. Bir iki dilim sadece pizza yemişimdir belki, yediysem evde. Eyşan söylemişti. Onun pizzalarından bir iki dilim aldım. Onun haricinde çok da böyle bir ekstra böyle bir şey yemedim ya. Ama zaten senin hani off sezonda da ağım şalım Benim bir böyle. off sezonda Hani böyle tutulur bir yağ hiçbir zaman olmuyor Benim ki. yağ kanka. zaten, yağlanma çok mümkün Çok değil. mümkün. Benim en büyük sıkıntımız bizim su tutmamız. Biz çünkü ben şu an bile mesela 500 gramla hayatımı devam ettirebiliyorum. Şu an acıkmaya yeni başladım 500 gramla. Ya 1 kilo 200 gram bir insan nasıl yemek yer ya? Ben her gün 1 kilo 200 gram pirinç falan. Ha böyle bir saatte öğünü yediğimi hatırlıyorum. Burada antrenman yapıyorduk, sen biliyorsun yani, sen eve gidiyordun belki neler yapıyordum, ben hala burada yemek yiyorum, çok kötüydü yani. O çok sulandırıyordu. Bir ara zaten uyuşmaya başladık, bayağı hareket edemiyorduk. Belim çok pompaladı, ellerim kötü oluyordu, 132'de falan öyle oluyordu. Ama onu da tatmak güzel oldu. Oradan düşüşleri de güzel kontrol ettiğimi düşünüyorum kendimce. İşte cruise'e geçmeme rağmen çok kilo düşmedi, Aynen. tuttum. Ondan sonraki hep tuta gittim. Şu an gayet iyi. 118 kiloya göre gayet iyi olduğumu düşünüyorum ya. Böyle hani beklentimizin trenle birlikte belki beklentimizin üstünde bir kilo da gelebilir. Ama bakacağız, çok kiloyla Bence işimiz yok podyum zaten. kilosu ne bileyim ya, beklediğin üstü gelecek yani. Daha Hayırlısı hocam, hayırlısı. Daha var. İdmana geçelim. İdmanda görüşürüz. Bir anda dizim ağrımaya başladı amına. Nazara geldik. Of. Bir çıtır. Bir çıtır. Bir çıtır. Bir çıtır, garip bir hissiyat. Tamam mı? Tamam. Dur lan, dur amına. Dur kanka, şunu tutayım. Tamam dayı dur. Boğazıma kadar çekti. Ülkeye döndüğümüze göre otistiklik seviyesini referans aralığına çekebiliriz. Bir anda dizim ağrımaya başladı amına koyayım. Nazara geldik Gökhan. Selamünaleyküm. Metal plakalara alıştık. Burada ses çıkmıyor. Allah. Evet. Müzikler hala aynı. Acıktım ya ama. Bayağı düşük volüm yapacağız. Bu hafta özellikle itiş volümünü bayağı kısacağım. Zaten göğüslerim, omzum ileride. O yüzden çok fazla artık itiş volümü yapmak istemiyorum ya. Güzel. Şimdi ya 160'la bir tane atacağım ya da 180'le direkt sete gireceğim. Ama şu an kendimi çok kestiremediğim için 160'la bir tane ısınacağız. Let's go. Çok iyi değil ya. Çok iyi değil yani. O patlayıcı çıkmadı ama
Bakacağız. 180 her türlü yine deneyeceğim. En azından 6-7 tekrar falan. Ama jet lag harbi. Jet lag mı, sik lag mı artık? Neyse. Yormuş bizi ya bu uçak. Altı tane falan yapsam iyi ya. Let's go. 1 2 Hop. Hadi. Bırak. Çok rahat. Fazla yaparsın. Devam. Çok rahat. Bravo. Çok rahat. Devam. Haydi. Çok rahat. 2 tane daha. Çok rahat. Bir tane daha bassana. Of, kaç oldu? Aa, çok kötü. Çok kötü ya. Niye? Bayağı düşmüş, bayağı. En son Amerika'da düşün şeyle yaptım. 188 mi oluyor? Onlarda 45 libre ya. Bayağı 9-10 tekrar yapmışım. Evet. Gücümüz düşmüş. Yani dinlenemedik mi artık? Ne olduysa amına koyayım. Bir gün daha off vermem gerekiyordu. Cuma günü uçakla iner inmez geldim kol idmanı attım. Kafamı sikeyim. O gün de dinlensem böyle olmayacaktı. Bu set bayağı düşeceğiz o yüzden back off sette. Güzel set değildi ya. Neyse devam. Amına koy. Amına koy. Bayağı hayırdır amına koyayım. Hayırdır. Senin gözüme girdi amına koyayım. Çok tahmin edilebilen bir Senin gözüme girdi amına koyayım. İyiydi. Devam devam. Çok iyi. Devam. Bir tane daha. Şimdi shoulder press atalım. Uf. Bismillahirrahmanirrahim. Kan testimize bakalım mı? Moraller düşmesin şimdi idman ortasında. Of, güzel. Bir tekrar daha denenebilirdi ama faillersem sıkıntı olur diye denemedim. Fena değildi. Bir set daha atacağız. Normalde bunu bir working set yapmayı düşünüyordum ama bir hissettim, bir set daha atacağım. Sonra bir fly atarız. Sonra, fly'dan sonra normalin aksine işte lateraldir, carttır, curttan yapmadan şu telefonu durdurayım. Triceps yapacağım. Niye? Çünkü tricepsim benim için daha önemli. O yüzden önemli olan bölgeye, benim için yani geride olan bölgeye öncelik gösteriyoruz. Atıyorum pull day yapacaksınızdır. Triceps'le başlayabilirsiniz mesela. Gibi. Böyle önceliklendirebilirsiniz yani. Mesela upper day yapıyorsunuzdur. İtişlerden önce çekişler yapılabilir. Omzunuz çok geridedir. Push day'de göğüsten önce lateral yapabilirsiniz ilk hareket olarak. Veya omuz pres. Yani prioritize etmek mi denir? Periyotize etmek. Önceliklendirmek diyelim. Önceliklendirmek önemli. Important. Son set. Last set, best set. Fly yapacağız. Ya ananı sikeyim ben senin ya. Ben senin ciddi manada ananı sikeyim ya. Eren bunu sağa mı çeviriyordum sola mı? Bu şekilde aynen. Tamam. Amına koyayım ne oluyor lan?
Tartıya çıkalım mı? Gene fena gözükmüyor. 152 ama herhalde Amerika'dan önce burada 155'leri falan görüyordum. Değil mi? O 156 idi doğru. 156 görüyorduk düşün. Tam olarak 3 kilo falan gitmiş dediğin gibi. 3-4 kilo. Pes etmedik ama. Biz bir söz verdik. Dedik ki bu Art of Mass'te fark yaratacağız dedik. Yaratıyorduk da 15 günlük bir dinlenme verdik kendimize. Sonuz devam ediyoruz. Sonuz devam ediyoruz. Bak kilo verdiğim için otistik düzeyinde de azalma oldu. Birazcık da mola vermiş olduk. Kan testimize bakalım. Büyük ihtimalle evde detaylı bir yorum yaparım ama şimdi ufak merak ettiğim birkaç değer var. 16 hafta oldu yaklaşık Art of Mass başlayalı. Ha şuna bakalım. Of. HbA1c diye bir değer var. Sizin insülin hassasiyetinizi aslında asıl gösteren değer. 3 aylık bir ortalamaya bakıyor. Bizim hedefimiz bunu 5.4'ün altında tutmak her zaman. Ve benim şu an 5.1. Keza 6000 ve 7000 kalori arası beslendiğim bir dönem. Mükemmel. Bunu nasıl sağladım? Tabii ki de diyetimle. Ve aynı zamanda çok aktif kalarak ve birkaç işin farmakoloji kısmında yaptığımız stratejiler doğrultusunda. Mükemmel. Mesela bu beni çok tatmin etti. Yani 7000 kalori alıp şunu görmek benim için çok iyi. Sonra kan değerlerimiz, red blood count falan filan. Onlar da güzel. Bazıları çıkmamış. Demir değerlerimiz düzelmiş. Demir eksikliği vardı bundan önceki testte. Güzel ya şu an çıkanlar olarak. 3 tane değer çıksa da çıkanlar olarak güzel. Evet, güncel form bu şekilde. Çok fazla soyunmak istemiyorum. Özgüvensizim şu an. Pump'ımız garip bir şekilde bir yumuşaklık ve ufak bir yağlanma, sulanma, damlama hakim. İnşallah 2 hafta içinde eski doluluk oranına geri geliriz. Ama durumumuz bu. Yani fena değiliz değil mi Gökhan'cığım? Sağ ol. Motivasyonu verdin dayı. Şimdi dediğim gibi triceps yapacağım. Lateralden falan önce. Bugün bir çıtır fazla yiyeceğim. Çünkü birazcık da aslında flat olduğumdan kaynaklı. Yani glikojen depolarım çok dolu olmadığından dolayı birazcık böyle de gözüküyorum. Bugün birazcık fazla yiyeceğim. Karb olarak. Birazcık daha doluluğumu arttırayım. Yarın da sırt günü zaten. Durum bu. Yani aslında böyle gözükmemin sebebi birazcık da depolarımın boşalmasından kaynaklı diyebiliriz. Tabii şimdi kolların kanka alakası yok eski yarışla. Furkan Kaplancan 8 week out form analiz. Pozlarını versene bir. Nasıl? Hangi pozu vereyim ya? Zorunlulara ver işte. Atletik pozu. Bayağı iyi. Kolların alakası yok amına. Yani genel olarak büyüyorum ama Kolların bence asıl büyüyen kolların bence bence. çok da değil ya. Sana öyle geliyor. Ben hatırlıyorum amına koyayım. Senin kolların hep sırıtıyordu bundan önceki yarışta. Şu an çok iyi. Daha masif görünüyor böyle. Hala bodyci gibi değil ama Güzel güzel maşallah. daha büyüyor. 15 gün yok olduk amına koyayım olanlara bak dayı. Ben hep böyle değilim, hep benim böyle bir şeyler oluyor. Böyle bir ayar var. Oradan sana ipin ucu kaçıyor dayı. Evet maalesef. Burnumda sivilce çıktı amına koyayım stresle. Biz gidelim dayı kol mola yapalım burayı. Burası bizi demotive etti. Bir dakika dur. Tamam bende. Gerek yok bana değil mi? Ha yok yok. Of. Yoruldum ya. Laboratuvar tetkikleriniz bulunmaktadır. Reddedilen diyor lan. Ne alaka lan?
Evet. Son zamanlarda Skull Crusher yapmaya başlamıştım. Ona devam ediyoruz. Son zamanlarda zaten en iyi hissettiğim hareket ya. Hiç kablo mablo uğraşmadan. Ey! Oh! Of! Şimdi geldi. Geldi akşam bir büyük boy pizza. Üstüne de 1,5 kilo profiterol yeme amına koyayım. Ya bir şimdi flat'ım. Kilo vermişim. Şimdi buna büyük bir pizza, bir de 1,5 kilo profiterol yenmez mi dayı? Yani o mantıksız, yapmamak mantıksız. Protokolü yapmak lazım ya. Yani doldurmak lazım hadi. Let's go. Triceps yapalım bir set daha. Evet. Lateral materyal, cart curt falan fistan derken idmanı bitiririz. İdman sonrası oyunda görüşürüz. Evet. Şimdi antrenmandan geldik. Klimalar çalıştı. Of. Antrenman sonrası öğün. Selamünaleyküm. Pilav tavuk. Yaban mersini. Acayip açız. Bunu yiyeceğiz. Bunu yedikten sonra birazcık dinlenip kardiyo yapacağım. Antrenman çok iyi değil ya. Aslında hiç iyi değil ya. Ama olsun. Gene eforu olabildiğince yüksek tutmaya çalıştım. Fakat birkaç gün daha off verilebilirmiş. Aslında vermem gerektiğini biliyordum da yapamadık ya. Yani öyle bir sıkıntı yaşadık. Özellikle öyle uzun uçuşlardan sonra olabildiğince dinlenmek gerekiyor ki kendimize gelelim. Kan testimiz bakıyoruz, sonuçlar hala açıklanmamış. Yarını bekleyeceğiz mecbur. Normalde bir gün içinde çıkıyorlar ama nedense bugün sıkıntıya girdik. Neyse. Evet. Yememiz gereken 3 öğün daha var sanırsam. Evet. Şimdi 30 dakikalık kardiyomuzu bitirdik. Antrenman sonraki öğünden sonra bir öğün daha yedim. Antrenmandan sonraki öğünün aynısı makro olarak. Şimdi patates öğünü kaldı. Onu yiyeceğiz. 30 dakika 15 eğimde yürüdüm. Şimdi de 10.000 adımın üstüne çıkana kadar adım atacağız. Eğimi düşürüp. Normalde bunu aslında sabah yapsam daha iyi oluyordu ama bazen böyle hepsini bir anda yapıyorum. Bundan sonra acayip aç bir şekilde inip duş alıp bir öğün daha atacağız. 15 gündür kardiyo yapmayınca ciddi manada kondisyonum düşmüş ya. Let's go. İnanılır gibi değil ama bir full day of eating bitecek gibi duruyor arkadaşlar da çekmeyi unuttum. Şunu göstereyim. Şimdi burada patates öğün var. Yarısını dur. Bunu bitireceğiz. Bu öğünden sonra bir öğün daha var. Şimdi biraz Amerika hakkında konuşayım. Amerika'da yaşar mıyım? Benim de döndüğümden beri aslında hatta oradayken Baran abiyle konuştuğumuzda da aklımda planladığım bir şeydi. Yani orada yaşam. Öncelikle neden orada yaşamak isteyeyim? Tabii ki de imkanlar çok farklı. İmkanlardan kastım ne? Spor salonları olsun. Oradaki markalar olsun. Orada ulaşabileceğiniz kişiler olsun. Alabileceğiniz hizmet olsun. Ya da herhangi bir şey için aslında. Yani çok basit bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu ülkede yani 2 sene önce değil 1,5 sene önce melatonin yasaktı yani. Melatonin yasaktı. Yani ya buradan anlayın mesela. Anladın mı? Melatonin. Şimdi o yüzden senin oraya yetişmen çok zor oluyor haliyle. Yani oradaki adamlar çok farklı şeyleri konuşuyorlar artık. Yani çok farklı şeyleri tartışıyorlar, deniyorlar. Ulaşıyorlar diyeyim oradaki sporcular. Haliyle bu da
seni çok fazla ileri atacak şeyler olmasa bile günün sonunda zaten ben her zaman eforun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Nerede yaşadığından ziyade. Özellikle bu spor adına konuşuyorsak efor, genetik. Bunlar tabii ki de daha önemli. Yani bir anda oraya gittiğinde Mr. Olympia olmuyorsun ama hayatını bir kere yaşadığını düşünürsek tabii ki de güzel tecrübeler edinmek istiyor insan. O yüzden de belli bir kısmını orada geçirmek tabii ki de isterim yani o noktalarda. Ama detaylı düşünülmesi gereken bir şey neden? Bu tarz avantajların yanı sıra dezavantajları da var sonuçta. Baktığınız zaman bir kültürler çok farklı. Yani bizim yetiştiriliş tarzımızla onların alakası yok. Bizim kültürümüzle, bizim sosyal dinamiklerimizle onların alakası yok. Yani bizim tırnak içinde racon diyeyim yani buna. Arkadaşlarınız arasındaki o sosyal dinamikler çok onlarda yok. Bu ilk başlarda insana birazcık garip geliyor mesela. Veya tabii ki de ana dilim gibi İngilizce konuşamadığım için buradaki yaşadığım samimiyeti insanlarla pek yakalayabileceğimi düşünmemenin verdiği endişe olabilir. Bunlar dezavantajlar. Tabii hepsi göz ardı edilebilir şeyler ama oraya gittiğiniz zaman baktığınızda buradaki her şeyi bırakıyorsunuz. Ailenizi bırakmanız gerekiyor. Ailemi bırakmam gerekiyor. Kendi adıma konuşuyorum. Arkadaşlarımı. Keza çok sosyal bir insanım. Yani ne kadar evden spora da gitsem de arkadaşlarımı seviyorum yani. Çevremi seviyorum. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Makara yapmayı seviyorum. Tabii onların hepsini bir kenara bırakmak demek. Oraya gitmek demek. Yeni bir çevre oluşturmak demek. Yeni insanlarla tanışmak demek. Farklı kültürden yeni insanlarla tanışmak demek. Gibi bunun gibi sıkıntılar var. Ekonomik olarak da yani arkadaşlar arabalar çok ucuz. Ciddi manada çok ucuz yani. Çok ucuz. Yani burada 20 milyonluk bir arabayı orada 2 milyon TL gibi bir civarda bir paraya alabiliyorsunuz mesela örnek vermek gerekirse. Evler çok ucuz demeyeyim. Ucuz aslında. Evler de buraya göre çok ucuz kıyaslarsak. Ve bunların hepsini yani 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda ödeyebiliyorsunuz. Bunun gibi imkanlar da var yani. Orada McDonald's'ta çalışan kimseyi küçümsemiyorum bu arada McDonald's'ta çalışan birisi. Yani asgari ücret alan birisi diyeyim. Asgari ücret alan birisi kendine altına güzel bir araba alabiliyor. Birazcık daha çalıştığı zaman iyi bir ev de alabiliyor kendine. Yani hayatını bir şekilde kurabiliyor. Bunlar da avantaj. Gibi böyle avantajları var yani kıyaslanması gerekiyor. Vatanımı çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Dediğim gibi insanımı çok seviyorum. İnsanı çok seviyorum. Buranın insanını çok seviyorum ama orada ürettiğim içerikler daha farklı olur. Tanıştığım insanlar daha farklı olur. Vesaire. Yakın gelecekte zaten böyle bir şey benim için çok olası değil. Şu an daha çünkü burada kafamda atmadığım tikler var. Önce onları atmam gerekiyor hayata dair. Onların hepsi içinde burada olmam gerekiyor. O yüzden çok söz konusu değil. Tabii arada gider geliriz miyiz? Olabilir. Ama dediğim gibi çok söz konusu değil. Burayı seviyorum yani. Bunlar zaten işin şımarıklık tarafları. Çok bir önemi yok. Ondan sonra kan testi hala sonuçlanmadı. Kan testi hala sonuçlanmadı ama yarın büyük ihtimal hepsi sonuçlanır. Belki bir sonraki videoda ya da bunun sonuna koyarız. Ama şu an ne kadar çıkanların hepsi çok güzel. Şu an yaklaşık 16 hafta oldu pushlayalı. Çok da uzun tutmamaya çalışıyorum sizi sıkmamak için. 16 hafta oldu. Yaklaşık bir 20-24 hafta yapacağız. Bunu tabii ki diğer sonuçlar belirleyecek. Dur bir kardeşim ya. Bunu tabii diğer sonuçlar belirleyecek. Onun yanı sıra kaybettiğimiz ciddi manada bir doluluk. Hay amına koyayım ya. Ciddi manada bir doluluk kaybı var. Önce onu yakalamaya çalışıyorum. Onun için de bu hafta düzene tekrar dönüp kardiyolar, cartçut, bütün diğer her şeyde eksiksiz yapmam gerekiyor. Kendine gelecektir diye tahmin ediyorum 2 haftaya falan. Yani direkt eski o peak formuna ulaşırız. Kilo bazında da bundan da eminim. Ondan sonra da zaten bir tık üstüne doğru pushlamaya başlayacağız artık. Geçen o sezona göre çok rahatım. İnsülin hassasiyetim mükemmel. Neredeyse hiç bozulmadı. Kardiyo çok iyi. Yani hiç eskisi gibi nefes nefese kalma, cartçut sıkıntıları ki aktifliğim çok yüksek o yüzden. Onun yanı sıra iştahım yerinde. Fena değil. 15 günde bayağı bir düştü. Sindirimsel sorunlardan dolayı ama şu an yavaş yavaş topluyor, bunu hissediyorum. Ve diğer her şey yolunda yani. Bir sıkıntımız yok. O yüzden 24 haftaya pushlayabileceğime eminim. 24 haftanın sonunda da büyük ihtimalle 155-160 kilo arası bir şey olurum diye tahmin ediyorum. Kilo bazında oluruz diye tahmin ediyorum. Ondan sonra zaten tekrardan dinlenip birazcık kat yaparız. Tam olarak istediğim gibi gitti yani bu zamana kadar her şey. Şu an o yüzden falan fistan işte ya. Yani devam.
Devam moruk. Bir sonraki oyunu çekerim inşallah. Çekersem ilk daha full day of eating'i bitirmiş olurum.